Endülüs, Avrupa'da İslam'ın izleri. 1. Bölüm. İspanya'nın fethi. 610 yılında Arabistan'da ortaya çıkan ve bir kum fırtınası gibi tüm dünyaya yayılan İslamiyet, 710 yılına gelindiğinde sınırlarını Atlas Okyanusu'ndan Hazar Denizi'ne, Anadolu'dan Güney İtalya'ya kadar genişletmişti. Bu doğrultuda da birkaç şehir ve kale dışında Kuzey Afrika'nın hemen hemen hepsi fethedilmişti. Artık Müslümanlar için gidilecek pek az nokta kalmıştı. Bunlardan biri de hiç şüphesiz İberya Yarımadası'ydı. 710'lu yıllarda İberya Yarımadası'nda kavimler göçünün batıya yönlendirdiği barbar topluluklardan biri olan Vizigotlar hüküm sürmekteydi. Başkenti Toledo olan bu güçlü devlet söz konusu yıllarda taht kavgaları, toplum içindeki çatışmalar ve Yahudileri zorla Hristiyanlaştırma politikasının sebep olduğu çeşitli problemlerle uğraşmaktaydı. Kuzey Afrika'daki fetihleri büyük ölçüde tamamlayan Müslümanlar aslında daha öncesinde ufak tefek akınlarla İspanya coğrafyasında boy göstermeye başlamışlardı. Ancak Vizigot merkezi yönetimi ile ilişkileri bozuk olan ve Kuzey Afrika'daki Septe bölgesini Vizigotlar adına yöneten Julianus isimli bir Vizigot valisinin Kuzey Afrika'da Müslüman hakimiyetini tanıması ve İspanya'nın fethi konusunda Müslümanları teşvik etmesiyle Müslümanlar İspanya'nın fethi için harekete geçmeye karar verdi. Bu doğrultuda halifenin onayı alınarak yaklaşık 500 kişilik bir keşif birliği 710 yılının ilkbaharında İspanya'nın güney kıyılarına yollandı. Bolca ganimet ve esirle dönen bu birlikten gelen haberler oldukça iyiydi. Bölgenin İslam fethi için biçilmiş bir kaftan olduğu, o esnada Vizigot kralı Rodrigo'nun ülkenin en kuzeyinde isyanlarla meşgul olduğu haberi üzerine Kuzey Afrika valisi Musa bin Nusayr, İspanya'nın fethi için resmen hazırlıklara başladı. 711 ilkbaharına gelindiğinde Musa bin Nusayr, azat edilmiş Berberi asıllı kölesi Tarık bin Ziyad'ı 7000 kişilik bir ordu ile İspanya'ya gönderdi. Tarık bin Ziyad daha sonra adını vereceği Cebeli Tarık Boğazı'nı geçti ve karaya çıkar çıkmaz gemileri yaktırarak askerlerinin geri dönme umudunu kırdı. Artık Müslümanlar için savaşmaktan başka bir yol yoktu. Ordusunu cesaretlendirmek ve motive etmek isteyen Berberi komutan askerlerine dönerek şu tarihi sözleri söyledi. Arkanızda düşman gibi deniz, önünüzde deniz gibi düşman. Nereye kaçacaksınız? Vallahi sizin için ancak sadakat ve sabır kalmıştır. Düşmanın silahı, teçhizatı ve erzakı boldur. Sizin silah olarak ancak kılıçlarınız, erzak olarak da düşmanın elinden sahip olabilecekleriniz vardır. Hızlıca fetih hareketlerine başlayan Tarık, Algerias'ı kontrol altına aldı ve çok geçmeden ülkenin kuzeyinden kalabalık Vizigot ordusunun kendisine doğru yöneldiği haberini aldı. Musa bin Nusayr'dan yardım isteyen Tarık'a Kuzey Afrika'dan gelen 5000 kişilik yardım kuvveti de katılınca Müslümanlar ve Vizigotlar arasında savaş kaçınılmaz oldu. Guadalete, bir diğer adıyla Vadi Lekke muharebesinde Müslümanlar kendisinden sayıca üstün olan Kral Rodrigo önderliğindeki kalabalık Vizigot ordusu ile amansız bir mücadeleye girişti. Kralın yanındaki feodal beylerin ihaneti ve Tarık'ın ordusunun topyekün hücumu ile zorlu bir savaş sonunda Vizigot ordusunun büyük bir kısmı imha edilmek suretiyle büyük bir zafer kazanıldı. Artık İspanya'nın fethi için Müslümanların önünde ciddi bir engel kalmamıştı. Nitekim Tarık'ın bu savaş sonrasında görevlendirdiği kumandanlarla kısa sürede Malaga, Elvira ve Cordoba ele geçirilirken kendisi de Ekika ve arkasından Vizigotların baş şehri olan Toledo'yu fethetti. Bu sıralarda Vizigot idaresinden memnun olmayan bazı şehir ve kale halklarının, özellikle ağır dini baskılara maruz kalan Yahudilerin Müslümanlara kapılarını kendiliğinden açtıkları bilinmektedir. 712 yılında fethin tamamlanmasına yardımcı olmak için Musa bin Nusayr, çoğunluğu Araplardan oluşan 18.000 kişilik bir ordunun başında İspanya'ya geçti. Sevilla, Carmona, Niabla ve Merida'yı zapt ettikten sonra Toledo'da Tarık bin Ziyad'la buluştu. İddiaya göre Musa'nın burada kendi emri dışında ilerleyen Tarık'a kızdığı söylenir.
İki kumandan aralarındaki sorunları bir kenara bırakarak daha sonra fetih hareketlerini İspanya'nın kuzeyine doğru iki koldan devam ettirdiler ve ertesi yıl içerisinde Leon, Galicia bölgeleri ve Lerida, Barcelona ve Zaragoza şehirleri hakimiyet altına alındı. Kaynaklar Musa ve Tarık'ın Franklara diz çöktürerek Avrupa üzerinden İstanbul'a yönelmeyi planladığını belirtir. Ancak fetih hareketleri devam ederken başkent Şam'dan beklenmeyen bir haber geldi. Bizzat halife tarafından gönderilen elçi, halifenin acil olarak Musa ve Tarık'ı çağırdığını söylemesi üzerine fetih hareketleri zaruri bir şekilde durdu. 714 yılında Musa bin Nusayr, Endülüs'ün idaresini oğlu Abdülaziz'e bırakarak Tarık ile birlikte bol miktarda ganimetle beraber Dımaşk'a doğru yola çıktı. Eski halife ile olan dostluğundan dolayı Musa'nın bu fetih hareketi yeni halife tarafından bırakın hoş karşılanmayı, cezalandırma ile sonuçlandı. Acı bir şekilde bir daha ne Tarık ne de Musa İspanya'ya adım atabileceklerdi. 2. Bölüm Valiler Dönemi. Tarık ve Musa'nın İspanya'dan ayrılmasından sonra Endülüs'te valiler dönemi başlamıştı. Görevlendirilen valilerden bazıları doğrudan başkent Şam'daki Emevi halifesi veya onun adına Kuzey Afrika valisi tarafından tayin edilirken bazıları da Endülüslü askerler tarafından seçildi. Valiler dönemindeki siyasi faaliyetler arasında fetih hareketini Avrupa içlerine götürme teşebbüsleri önemli bir yer tutar. Abdülaziz bin Musa'nın Teodomiro'yu hakimiyetine altına alışından sonra valilerin birçoğu bütün gayretlerini Pirene dağlarını aşarak Frank topraklarına yayılmak için harcadılar. Merovingian hanedanına mensup kumandanlarla Akitanya asilzadeleri arasındaki çekişmelerden faydalanan İslam orduları bu dönemde Fransa'nın güneyindeki Septimania ve Narbona bölgelerini ele geçirerek bugünkü Paris'in bulunduğu bölgeye kadar yaklaştı. Ancak Müslümanların Avrupa içlerine değin devam eden bu fetih hareketleri Avrupa'da büyük bir huzursuzluk ve korku yarattı. Bunun üzerine Franklar aralarındaki ihtilafı bir kenara bırakarak ünlü komutanları Charles Martel önderliğinde toplandı. Müslümanlar ise Abdurrahman el-Gafiki önderliğinde ilerlemeye devam ediyorlardı. 732 yılında Tours ve Poitiers şehirleri arasında yer alan ovada karşılaşan iki ordu çok kanlı bir mücadeleye tutuştu. Lakin Huvatya Savaşı adı verilen bu savaş sonucunda Müslümanlar çok ağır bir yenilgi alacaktı. Bizzat Endülüs ordusunun komutanı Abdurrahman el-Gafiki'nin şehit olduğu savaşta Endülüs tarihçileri çok sayıda Müslümanın şehit düştüğü bu yer ve bu savaşa bu yüzden Belet Şüheda yani Şehitler Yolu adını vermişlerdir. Abdurrahman el-Gafiki'nin kumandasındaki İslam ordusunun Fransa'da durdurulması Avrupa'da gerçekleştirilmek istenen fetihler açısından bir dönüm noktası olmuştu. Zira Avrupa için büyük bir önem taşıyan bu savaş sayesinde Hristiyanlar İslamiyet'in batıdaki ilerlemesini durdurmuş oldu. Charles Martel'in bu başarısı destanlara ve efsanelere konu olmuş, onu Avrupa'yı İslam istilasından kurtaran büyük bir kahraman yapmıştı. Bu savaştan sonra eskisi kadar dışarı açılamayan Müslüman fatihler güçlerini ne yazık ki kendi aralarında baş gösteren iç çekişmelerde tüketmeye başladılar. Bu kapsamda ilk çekişmeler Araplarla Berberiler arasında meydana geldi. İdarecilerin kendilerine gereken değeri vermediklerini, kıraç ve dağlık arazilerde yaşamak zorunda bırakıldıklarını ileri süren Berberiler, soydaşlarının Kuzey Afrika'da başlattıkları isyan hareketinden de cesaret alarak ayaklandılar. Her iki taraftan çok sayıda insanın ölümüne sebep olan bu ayaklanma, Suriye'den gelen kuvvetler tarafından bastırılsa da bu sefer ülke içerisindeki eşitsizlik bir kabile çatışmasına döndü. Kayslı ve Yemenliler arasındaki kabile mücadelesi sonunda Endülüs'ün bu iki kabile tarafından sırayla yönetilmesi hususunda anlaşmaya varılarak çözüldü. Ancak vakti gelince Kayslılar Yemenlilere valiliği devretmek istemeyince kabile mücadelesi yeniden alevlendi. Öte yandan fetih hareketi sırasında İspanya'nın kuzeyinde dar ve dağlık bir bölge olan Asturyas'a kaçan ve orada sıkışıp kalan Hristiyanlar, Müslümanlar arasındaki bu iç çekişmelerden istifade ederek
Endülüs topraklarına saldıracak kadar güçleneceklerdi. 3. Bölüm Endülüs Emevileri dönemi. Endülüs'te bu gelişmeler yaşanırken Abbasiler Emevi hanedanının bir asırlık hakimiyetine son vererek bu hanedan mensuplarını sıkı bir şekilde takip etmeye ve katletmeye başladılar. Bu vahşetten kurtulmaya başaran çok az sayıdaki kişiden biri de Halife Hişam bin Abdülmelik'in torunlarından Abdurrahman bin Muaviye idi. Filistin ve Mısır üzerinden Kuzey Afrika'ya kaçan ancak burada da rahat bırakılmayacağını anlayan Abdurrahman 755 yılında Abbasi denetiminden uzak Endülüs'e geçti. Endülüs'e geçerken sadece canını kurtarmayı değil, burada bulunan çok sayıda Emevi yanlısı Arap, Suriyeli asker ve diğer unsurlardan faydalanarak Emevi hanedanını yeniden kurmayı düşünüyordu. Nitekim Endülüs'e ayak bastığı andan itibaren bu yönde faaliyete geçti ve kısa sürede dönemin Endülüs valisi Yusuf el-Fihri'nin tehdit ve engellemelerine rağmen Mevali'nin, karşılara kızgın olan Yemenlilerin ve Berberilerin de desteğini sağlayarak Endülüs'ü kontrol altına almaya başladı. Kurtuba'yı da ele geçiren Abdurrahman 756 yılında kendini bağımsız emir ilan etti. Bağımsız Endülüs Emevi devletinin kurucusu ve ilk emiri 1. Abdurrahman'ın karşılaştığı problemlerin başında hiç şüphesiz iç karışıklıklar geliyordu. Zira son vali Yusuf el-Fihri Abdurrahman'a yenildiği halde onu hala emir olarak tanımıyor ve isyan halinde bulunuyordu. Üstüne üstlük Yemenliler ve Berberiler de sağladıkları yardımın bedelini istiyorlardı. Ancak Abdurrahman Yemenlilerin de Berberilerin de isteklerine boyun eğmedi ve bütün grupların yetkilerini kısarak otoriteyi kendi elinde topladı. Ayrıca aldığı askeri tedbirler yanında her grubu kendi içinde bölme yoluna gidip onların birbirlerine düşmesini sağladı. Ardından da para, mal ve makam vererek bunlardan bazılarını kendi yanına çekti. Öte yandan Araplar arasındaki kabile çekişmeleri devlet otoritesini zaafa uğratacak bir mahiyet arz ettiğinden orduyu çoğunluğu Kuzey Afrika'dan getirilen paralı askerler ve harp esirlerinden oluşturarak ordu reformuna gitti. 1. Abdurrahman bu iç meselelerin yanında 778 yılında İspanya'nın kuzeydoğusundan girerek Sarakusta'ya yaklaşan ve Müslümanları İspanya'dan atmakta kararlı olan güçlü Frank ordusu ile de uğraşmak zorunda kaldı. Ancak şans yüzüne gülmüştü. Zira Franklar ülkelerine çıkan karışıklıklar yüzünden hızlıca geri çekilmek zorunda kaldı. 1. Abdurrahman daha sonraki yıllarda söz konusu karışıklık döneminde Hristiyanların hakimiyetine geçen bazı şeyleri geri almaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Buna rağmen 788 yılında öldüğünde Halife 1. Hişam'a iç karışıklıkları asgariye indirilmiş, gücü Abbasiler ve Bizanslar tarafından dahi kabul edilen Suriye Emevi geleneklerinin hakim olduğu bir devlet bırakarak tarihteki yerini almıştı. Dindar kişiliğiyle ön plana çıkan 1. Hişam, emirlik dönemini İspanya'nın kuzeyindeki Hristiyan krallıklara karşı cihat yapmakla geçirdi ve Pirenelerin ardındaki Septimania geçici bir süre içinde olsa yeniden fethedildi. 1. Hişam döneminde Malikilik Endülüs'ün resmi mezhebi haline geldi. Okumuş ve bilgili insanlara gösterdiği yakın ilgi sonucunda bu zümrenin siyasi hayattaki nüfuzu açık şekilde arttı. Ayrıca İslam'ın yayılışına verdiği öneme bağlı olarak yerli halktan Müslüman olanların sayısında önemli bir artış gözlendi. Ancak bu son iki gelişme onun halefi zamanında bazı ciddi olayların meydana gelmesine zemin hazırladı. 1. Hişam'ın yerine geçen oğlu 1. Hakem döneminde yönetimden kaynaklanan sorunlar nedeniyle farklı grupların ayaklanmaları yeniden patlak verdi. Bu dönemde çıkan isyanlardan en çok faydalananlar hiç şüphesiz 801 yılında Endülüs'ün en önemli sınır şehirlerinden biri olan Barcelona'yı ele geçiren Franklardır. 1. Hakem'den sonra tahta geçen oğlu 2. Abdurrahman'ın saltanat yılları emirliğin en parlak dönemi oldu ve ülke uzun süreli bir iç istikrara kavuştu. Bu durum Endülüs'ün iktisaden zenginleşmesine ve Abbasileri örnek alarak yeniden düzenlenen devlet idaresiyle güçlenmesine imkan verdi. Buna bağlı olarak Arapçanın ve İslam dininin yayılışı hızlandı. Bu dönemin sonlarına doğru Endülüs'teki Müslüman nüfusun çoğunluğu
Müvelleddün denilen sonradan Müslüman olanlar tarafından teşkil ediliyordu. Yine bu dönemde Endülüs'te Hristiyan halk dahi din adamlarının şiddetli tepkisine rağmen Arapçayı okur yazar hale gelmişti. II. Abdurrahman, kuzeydeki İspanyol krallıklarının hücumlarına karşı Endülüs topraklarını korumada son derece başarılı olduğu gibi 844 yılında denizden ülkeye hücum eden Vikinglerin torunları olan Normanları da gelip püskürttü. Bu arada Bizans İmparatorluğundan da elçi gönderilerek Endülüs Emevi Devleti ile diplomatik ilişki kuruldu. Bu başarılardan dolayı II. Abdurrahman dönemi Eyyamül Arus yani düğün günleri olarak anılmıştır. Halefi Muhammed ilk döneminde babasının başarılarını devam ettirmiş ise de son 15 yılında idareyi genç ve tecrübesiz kimselerin eline teslim ettiği için devlet düzeni bozulmaya yüz tuttu. Sonunda Müvelleddün denilen sonradan Müslüman olanlar başta olmak üzere Araplar ve Berberilerin çoğunlukta bulundukları bölge, şehir ve kalelerde merkezi idareye karşı ayaklanmalar baş gösterdi. Öyle ki Endülüs Emevi Devleti'nin otoritesi sadece başşehir Kurtuba'da hissedilir hale geldi. Ülkede hem siyasi hem de sosyal parçalanma söz konusuydu. Ve bu gelişmelerin sonucu olarak merkezi idareye şeklen bağlı ya da tamamen müstakil ve sayıları 20'yi aşkın küçük devletçikler kuruldu. Endülüs'ün Muhammed'in son 15 yılından itibaren yaşadığı bu dahili çalkantı ve parçalanmanın sonucunda toplumun bazı kesimlerinin de karşı karşıya gelmesiyle sosyal karışıklıklar ortaya çıkmıştır. Kuzeydeki Hristiyan saldırılarına karşı mukavemet gösterilememesi ve ayaklanmaların bastırılamaması ülkeyi yıkımın eşiğine getirdi. Tarihin daha yazacağı çok savaş ve kahramanlık öyküsü vardı. Peki Müslümanların Endülüs'teki bu serüveninin sonuna mı gelinmişti?